Evet, bir önceki videoda çizdiğim 18 günlük proje planını burada da tekrar hazırladım. Bunun üzerinde bazı açıklamam gereken noktalar var. Onları paylaşarak ilerleyelim. Şimdi şöyle sorular gelecek demiştim. Projenizin toplam süresi ne olacak? İşte şu 18 günü bulmamız gerekiyor bizim projenin toplam süresini. Artı kritik aktiviteler kırmızı ile işaretledim. A, B, D, E, G aktiviteleridir. Buna karşılık C'nin toplam bolluğu ne kadardır? F'nin toplam bolluğu ne kadardır gibi sorular geldiğinde bu soruların cevaplarını buradaki geç başlama ile erken başlama arasındaki farklara bakarak bulmanız gerekiyor. Fakat şöyle sorular da gelecek. Diyecek ki B aktivitesi bir gün uzarsa B aktivitesi kritik bir aktivite. Proje süresi ne olur? Proje süresi bir gün uzar. Veya C aktivitesi 3 gün uzarsa, C aktivitesi 3 gün uzarsa bolluğundan bir gün daha fazla uzayacağı için projeyi yine 19'a uzatacaktır. Buna karşılık D aktivitesi 3 gün kısalırsa proje süresi ne olur gibi sorular gelebilir. İşte o zaman da D aktivitesi 2 gün daha kısaldıktan sonra C ile aynı uzunluğa gelecek ve böylece C de kritik yola gireceği için D aktivitesi 3 gün kısalsa da proje süresi 3 gün kısalmaz. 2 gün kısalır, 16 güne iner. C'yi de kısaltmak gerekir. Burada işte bolluk değerlerine dikkat. Hangi aktiviteyi ne kadar uzatmak, kısaltmak, bunlar önemli. Bu arada C'nin 2 gün, F'nin 3 gün nesi vardı? Toplam bolluk demiştik buna. Şimdi burada da bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu toplam bolluk, bütün projenin toplam bolluğu ne kadar gibi sorular akla gelebiliyor. Sakın 5 gün falan diye düşünmeyin. Çünkü projenin toplam bolluğu diye bir şey yoktur. Bu toplam bolluk denen kavram aktivite özel ifadelerdir. Yani C 2 gün daha gecikse de bir sakıncası yok. F 3 gün daha gecikse de bir sakıncası yok. C'nin 2 gün toplam bolluğu, yani bu toplam sıfat şekli. Bunu birazdan yine açıklayacağım. Burada neden toplam kelimesi geliyor bolluk ifadesinin yerine. Bunun İngilizcesine yazalım. Bu bolluk yerine İngilizce'de float, buffer veya slack gibi kelimeler de kullanılır. Tabi başında hep toplam, yani total slack, total float, total buffer gibi ifadeler mutlaka vardır. Evet, bir sonraki konuşmamız gereken konu, projemizin süresini kısaltmak zorunda kalırsak nasıl kısaltabiliriz? Bunu ele alalım. Mesela biz 18 iş gününde biter dedik. Fakat yönetim dedi ki bu proje 16 iş gününde bitmeli. Biz sözleşme imzaladık. Bir şekilde bu projeyi kısaltmak gerekir gibi bir karar ortaya çıktı. Bu durumda işte proje süresini kısaltmanın adımları nelerdir? Gelin şimdi buna bakalım. Proje süresini kısaltmanın iki yöntemi vardır. Birinci yöntem İngilizce'de crashing diye geçen bir teknik. Türkçe'ye çevirdiğimizde kaynak yükleme. Crashing yöntemi şunu kastediyor. Projedeki kritik aktivitelerde çalışan kaynaklarınızı fazla mesaiye tabi tutarsanız, yani daha fazla çalıştırırsanız, fazla mesai iş yapıldığı zaman işin süresi malum kısalacaktır. 4 günlük bir iş belki de birer saat veya ikişer saat çalışılarak 3,5 güne, belki de 3 güne indirilebilecek. Bu durumda projede maliyetler artar. Maliyet artışıyla karşılaşırız. Aynı zamanda maliyet artışının yanı sıra fazla mesaiden dolayı işlerin daha çok çalışılacağı için, fazla mesaide çalışılacağı için yanlış yapılma ihtimali doğabilir. Çalışanlar yorulabileceği için risk artışıyla karşılaşabiliriz. Yani birinci etkisi maliyete, ikinci etkisi riski olur diye ifade edilir. İkinci süre kısaltma tekniği, bunu da yazalım. İngilizcesi fast tracking ve bunun da Türkçesi şöyle çevrilmiştir. Paralel çalışma şeklinde tanımlanmış.
Bu ise öncül aktivite tamamlanmadan ardıl aktiviteye başlamak. Bir işin sonunu görmeden bir sonraki aktiviteyi başlamak ve iki aktivite arasında aslında bağlantı var. Finish to start bağlantı var. Bu durumda riski arttırmış oluruz. Bunu şöyle çizmek gerekirse bir tanesi bizim de az önceki projemizde mesela D ve E aktiviteleri aslında birbirlerine bağlı. D bitmeden E başlayamaz. Fakat ben diyorum ki E'nin sorumlusuna boş ver diyorum, D'nin bitmesini daha erken başla diye bir talimat veriyorum. Bu durumda risk artmış oluyor. İşte proje süresi kısaltırken ya crashing'i seçiyorsunuz, maliyet artmasına razısınız ya da yönetim size eğer maliyet için yetki vermediyse, paranız yoksa kenarda süreyi kısaltmak için, o zaman diyorsunuz ki risk artıyor. O riskin de proje yöneticisi risk yönetimi çerçevesinde risk sahibi kim diye sorgulaması lazım. Yani bu riski alıyoruz ama bunun sahibi kim? Bu riski almakla proje süresini kısaltarak elde edeceğimiz fırsatı karşılaştırmak lazım. Eğer risk daha büyük, fırsat fazla bir getirisi yoksa belki de hiç riski almaya değmeyecektir. İşte bunun proje yöneticisinin denetlemesi, kontrol etmesi ve karar vericilere bir bilgi olarak paylaşması gerekiyor. Evet, bu videoda bolluklarla ilgili bir iki şey paylaşmak istiyorum. Bolluklarla ilgili sorular çıkabiliyor sınavda. Şimdi az önceki yaptığımız örnekte de projenin toplam 18 iş gününde biteceğini belirledik. Bu 18 günü bulduktan sonra yönetime veya müşteriye, yani üst yönetime veya müşteriye ben bu projeyi 18 günde bitireceğim denmez. Üzerine bunu risk yönetiminde daha detaylı olarak konuşacağımız bir yöntemle bir miktar daha süre eklenebilir. İşte eklediğimiz bu süre beklenmedik durum yedeği diye geçiyor. Beklenmedik durum yedeği. İngilizce'de contingency reserve diye geçen bir kavram. Bu işte projeye, mesela eğer siz projeyi 20 günde yapacağınızı taahhüt eder ama siz 18 günü biliyorsanız yaptığınız plan gereği 2 gün beklenmedik durum yedeğiniz vardır. Böylece kritik yoldaki aktiviteler uzasa bile 2 gün daha projenizde herhangi bir sorun olmayacaktır. Buna karşılık eğer üst yönetim bu projeyi 16 günde bitir diye bir talimat verdiyse, işte bu sefer siz de 18 bulduysanız eksi 2 gün projenin bolluğu var deriz. Yani 2 gün daha kısaltılması lazım. Kısaltma tekniklerinde demin gördük. Ya crashing yapacaksınız, kaynak yükleme, ya da fast tracking yöntemiyle paralel çalıştırmak suretiyle aktiviteleri, süreyi kısaltabilirsiniz. Burada önemli olan sizin bulduğunuz projenizin toplam süresiyle hedeflenen, müşteriye söz verilen tarih arasında bir fark var mı? Buradaki 20 gün olması durumunda beklenmedik durum yedeği artı 2 gündür. Aynı zamanda bu söz verilmiş olan bir tarih de olabilir. 20 günde yapacağız diye söz verilmiştir müşteriye. Siz 18 bulmuşsunuzdur. Artı 2 gün projenizin bolluğu vardır. Ya da 16 söz verildiyse projenizin bolluğu eksi 2 gün diye konuşuruz. Şimdi buna bir şeyler daha ekleyeceğiz. Toplam bolluk, bir de serbest bolluk kavramını konuşmamız lazım. Az önce söylediğim toplam bolluk ve serbest bolluk kavramını buradan anlatmaya çalışacağım. Bakınız, yukarıda bir aktivite var. 10 günlük ve bu aktivite kritik. Aynı zamanda D aktivitesi de kritik. A aktivitesiyle beraber başlayacak bir B aktivitesi görüyorsunuz. 1 gün sürecek. Hatta C de 1 gün sürecek. Şimdi C aktivitesinin toplam bolluğunu bulalım. C aktivitesi daha ne kadar kayarsa kritik aktiviteleri etkiler. A 10 gün olduğuna göre B ile C de ardışık birer gün olduğuna göre işte şu aradaki değer C aktivitesinin toplam bolluğu, yani 8 günlük bir toplam bolluk var. Peki bu soruyu B için sorsam, B aktivitesinin toplam bolluğu ne kadardır diye düşünsek, B kaydıkça C'yi öteleyeceği için B daha kaç gün kayabilir, kritik yolu etkilemeden daha kaç gün kayabilir diye baktığımızda işte yine 8 gün değerini görürüz. Şimdi buradan şu sonuç çıkar.
İki aktivite aynı hat üzerindeyse toplam bolluk değerleri aynı olmak zorundadır. B'nin de C'nin de toplam bolluğu zaten toplam en fazla anlamına gelir. Onun için bu yol en fazla 8 gün kayabilir gibi bir cevap veririz. Ya da cevabı olur. Peki B aktivitesinin serbest bolluğu, free slack deniyor buna. Serbest bolluğu kaç gün acaba diye baktığımızda serbest bolluk bunun 0 gün. C aktivitesinin serbest bolluğu ise bunu da görelim. 8 gün olarak tanımlarız. Peki neden B'de 0'da C'de 8 gün? Şimdi tanım şu, serbest bolluğun tanımı diyor ki C aktivitesinin sorumlusu işini geciktirirse, yani bu aktivite ötelenirse arkasındakine haber vermesi gerekir mi? 8 gün daha haber vermesine gerek yok. Serbest bolluk ardıl aktiviteyi etkileyecek süre. Bakın B'nin sorumlusu işini geciktirirse ardılındakine haber vermek zorunda mı? Evet, ardılında çünkü C var ve B kaydağında C'yi de kaydıracak. İşte bu yüzden B'nin serbest bolluğu 0. Toplam bolluk projeyi etkilemeyecek olan süre iken serbest bolluk ardıl aktivitenin başlangıç tarihini etkilemeyecek olan süre. Buraya lütfen çok dikkat edin. Bununla ilgili çeldirici sorularla karşılaşabilirsiniz. Onun için tekrar anlaşılması için gerekirse videoyu başa almanızı tavsiye ediyorum. Şunu da ekleyip bu bolluklar konusunu kapatacağım. Toplam bolluk değerine genellikle proje yöneticisi odaklanır. Proje yöneticisi için önemli olan toplam bolluk değerleridir. İşler daha ne kadar kayarsa kritik aktiviteleri ötelemeyecek. Tamam. Serbest bolluğa peki kim bakar? Oraya da bakması gereken o aktiviteleri yapan takım üyeleri. Eğer bir kişi serbest bolluğunu 0 olarak görüyorsa şunu anlaması lazım. İşimi ben geciktirirsem arkamdan gelen aktivitenin sorumlusuna haber vermem lazım. B, C'ye haber vermesi lazım. C'yi kaydıracak B ama C'nin sorumlusu D'ye haber vermeli mi? Hayır. Daha 8 gün ötelense de bir sakıncası yok. D'ye haber vermek zorunda değil C'nin sorumlusu. Bu yüzden toplam bolluğa proje yöneticisi, serbest bolluğa takım üyeleri odaklanmalıdır. Şimdi bir diğer konu kaynak dengeleme ve kaynak düzeltme diye PMBOK'ta geçen kaynakların optimizasyonu, yani en iyilenmesi. Kaynak ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda neler yapabiliriz seçeneklerini incelemek. Şimdi bakınız, şu 5. günden itibaren bir çizgi çektim aşağıya. Bu 1. hafta, şu 2. hafta olsun 10. günden, 15. günden ve 20. günden. Yani 4 haftadan oluşan bir projem var. Şimdi 1. hafta A ve B aktiviteleri var ki bu hafta gerekli olan parasal kaynağın, insan kaynağı, makine kaynağı her şeyiyle elimizde olduğunu varsayın. Ben bu departmanlardan kaynak istedim ve sorun değil dediler. A ve B aktivitesi 1. hafta yapılacağına dair taahhüt aldım. 2. haftanın C ve D aktivite için gerekli olan paraya baktığımda burada da tamam dediler, sorun yok. İhtiyacın olan kaynağı 2. hafta sağlayacağız bu işler içinde. Elemanı var. Fakat 3. hafta varsayınız ki burada yeterince kaynağımız yok, paramız yok, makinamız, malzeme, bir şeyler eksik. İşte bu kaynak ihtiyacını dengeleyebilmek için veya düzeltebilmek için ikisinden bir tanesi seçeceğiz. Şimdi ne yapabiliriz? E ve F aktivitesinin ikisi de 10. gün başlayacak. Birisi 4 gün, birisi 7 gün sürecek ve kaynaklar burada yetmiyorsa bu aktiviteler geriye çekilemeyeceğine göre, neden? Çünkü D aktivitesi ikisinin de öncülü. D aktivitesini kısaltmadan E ile F'yi geri çekemezsiniz. Mutlaka ya E'yi öteleyeceksiniz ya F'yi. Şimdi hangisini ötelemek daha mantıklı olur? Eğer E'yi ötelersek, ki kritik yoldaydı, E aktivitesi G'yi geciktireceği için bütün proje gecikecek. Halbuki F aktivitesinin az önce de konuştuğumuz gibi bolluğu var. Daha ne kadar ötelenebilir? Bolluk değerinin 3 gün olduğunu biliyoruz. İşte F aktivitesi 3 gün daha kaydırılırsa
F'nin bir kısmı bir sonraki haftaya denk gelecek. Ve bir sonraki hafta artık kaynak ihtiyacımızda sorun yoksa proje yine 18 günde bitebilecektir. Proje süresi ötelenmemiş olacaktır ve kaynak ihtiyacı da çözülecektir. Bolluklara bakılarak yapılan bu F'deki kaynakları düzeltme hareketi diyoruz buna. Kaynak düzeltme. Proje süresini uzatmadan ve bolluklara bakarak yapılan bir ayarlamadır. Peki ya F aktivitesi ve E aktivitesi aynı kişi tarafından yapılıyorsa, bir tane makine var ama aynı anda yapılması gerekiyorsa, işte o zaman E veya F'nin herhangi bir tanesinin ötelenmesi gerekecek. F, E'nin arkasında veya E, F'nin arkasında. Fark etmez. Biz aktiviteleri sıralarken bu kaynak ihtiyacının varlığı veya yokluğuna dikkat etmeden bağlantıları yaparız. Hatta bu iki aktivite arasındaki bu bağlantılar evet finish to start ama bir diğer tabiriyle zorunlu bağımlılık, hard logic dediğimiz kavramla karşılaşıyoruz burada. Bunu aktivite sıralamada kısaca bahsetmiştim. Peki E'den sonra F'yi yapacağız demek istesem, E'den F'ye bir finish to start veya tekrar ediyorum tam tersi. F bittikten sonra E yapılacak diyerek F'den E'ye bir bağlantı çeksem, burada da yine bir finish to start bağlantısı gerçekleştirmiş olurum. Bu ise artık zorunlu olmayan bir bağlantı. İngilizce'de buna soft logic ya da Türkçe'de yumuşak mantık deniyor. Dediğim gibi bu konuyu aktivite sıralama ile ilgili bölme tekrar bakıp inceleyebilirsiniz. Böylece proje F aktivitesi kadar yani 4 gün daha her halükarda uzayacaktır. 18'den 22 güne çıkacaktır projenin süresi. Önemli nokta bu. Burada yaptığımız o finish to start sayesinde yaptığımız kaynak ihtiyacını çözümlemiş oluyoruz. Fakat buna artık kaynak düzeltme denmiyor. Buna kaynak dengeleme adı veriliyor. Resource leveling dediğimiz kavramdır bu da. Yani düzeltme işlemini ne yapıyoruz? Tekrar etmek gerekirse toplam bolluk değeri sıfırdan büyükse aktivitede o aktivitenin başlangıç tarihini öteliyoruz. Ama kaynak dengelemede aktiviteleri birbirine finish to start bağlıyoruz. Tabi bu finish to start'ın soft logic ile bağlandığında unutmuyoruz. Bunu proje planının içine eklemek lazım. Çünkü daha sonraki proje başladıktan bu 0. gün, 1. 2. günlerde yeni bir kaynak gelir. E ile F'yi beraber yapmak mümkün olur. İşte o zaman o yumuşak mantığı kırarız. Tekrar projeyi 22 günden 18 güne indiririz. Fakat kaynak yoksa işte proje yöneticisi sponsora üst yönetime diyor ki madem kaynak yok bu proje o zaman 22 günde bitecektir. Bakınız bolluk da imkanı yok. Yani bolluğu kullanma imkanı da yok. Çünkü zaten tek bir kaynak iki işi beraber yapmak zorunda. Evet, bu sürecin araç ve tekniklerin içinde yer alan bir diğer konu kritik zincir metodu diye geçer. Kritik zincir metodu ile ilgili sınavda matematiksel herhangi bir şeyle karşılaşmazsınız. Fakat konu olarak veya içerik olarak veya tanım olarak diyeyim, kaynak kısıtı olan kritik yol eşittir kritik zincir diye geçer. Bu tanımı böyle bilseniz yeterli. Bir de sınavda şu kelimeye dikkat, besleme bolluğu gibi bir şey görüyorsanız sorunun içinde cevabı kesin kritik zincir metodudur. Bu daha çok sipariş üzerine üretim yapan şirketlerin kullanabileceği tekniklerden bir tanesi. Kritik yolun birazcık daha dediğimiz gibi besleme bollukları girilerek yapılan matematiksel bir takım işlemler var. Bununla ilgili kaynaklar 1990'ların başında, 80'lerin sonlarında ortaya çıkmış. Açıkçası şahsen ben daha kullananı görmedim. Fakat işte PMP sınavında da bununla ilgili bir tane belki soru gelebilir. Aklınıza bulunsun. Evet, bu sürecin içinde bir de modelleme teknikleri diye bir başlık göreceksiniz. Bu modelleme teknikleri ilginç bir konu. Varsayım analizi, İngilizce'de what if senaryo dediğimiz yöntem. Bunun haricinde simülasyon kelimesi veya benzetim kelimesi,
Bunlar önemli bazı anahtar kelimeler ve hepsinden daha önemli bir anahtar kelime Monte Carlo analizi. Bu da oldukça önemli. Bu Monte Carlo analizi aslında hem zaman hem maliyet yönetimi için kullanılabilecek tekniklerden bir tanesi ve konu birazcık da risk yönetimiyle alakalı. Malum Monte Carlo, neden Monte Carlo? İşte işin kumar boyutu varmış gibi düşününüz. Bu Monte Carlo analizinde neler yapıldığını kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi bir çizim yaptım ve bu çizimi açıklamaya çalışayım. Bir proje var. A, B aktiviteleri arka arkaya, B'den sonra C ve D aktiviteleri malumunuz. A aktivitesi geçmişte bu aktivite birkaç kez yapılmış ve o aktivite ile ilgili şöyle bir sonuca varılmış. Bu aktivite bir kere 2 günde bitmiş, 3 kere 4 günde bitmiş, 2 kere 7 günde bitmiş. Geçmişte bunların kayıtlarının olduğunu lütfen varsayınız. B aktivitesiyle ilgili ise insanlara sormuşlar, iyimser, yaklaşık kötümser tahminleri toplamışlar. Ve varsayın ki 2 kişi bir günde biteceğini söylemiş. 4 kişi 2 günde biter bu iş demiş. 2 kişi de 3 günde biter. 3 farklı durum var ortada. Aynı şey C aktivitesi. Bir kere varsayın ki 3 günde bitmiş. 2 kere 5 günde bitmiş. Bir kere de 6 günde bitmiş. D ise bir kere 4, 2 kere 6, bir kere 7 günde bitmiş. Şimdi bütün bu verileri ve daha arkasındaki bütün aktivitelerin sürelerini bir sisteme giriyorsunuz. Bir bilgisayar programına giriyorsunuz. Bu Monte Carlo analizi yapan bilgisayar programları var. Sonra programa diyorsunuz ki bu proje ne kadar sürede biter? Program buradaki kaç günde bittiği değerleri zaten biliyor. Karşılaşılma ihtimallerini, mesela A aktivitesinde bir kere 2 günde bitmiş. Fakat bu olay kaç kere de olmuş? 2, 4, 5, 6 kere de bir kere yaşanmış. Yani A aktivitesinden 2 gelme ihtimali 1 bölü 6. Fakat hadi geldi varsayalım. B aktivitesinde iyimserin gelme ihtimali bu da 2, 4, 6, 8'de 1. Bir gün gelebilir ama ihtimali 2 bölü 8 ya da 1 bölü 4 de diyebiliriz. Şimdi C aktivitesinden 3 de gelebilir. D aktivitesinden 4 de gelebilir. Şimdi eğer D'den 4 gelirse aşağıdaki yol D aktivitesi kritik yola girer. İşte bunları bilgisayar bu ihtimallere bakarak rastsal sayılar üretiyor. Binlerce rastsal sayı üretiyor. Ve varsayın ki bu aktivitelerin kritik yol analizi bitirdikten sonra çıkan sonuca göre bu proje 18 günde biter gibi sonuca ulaşıyoruz. Program sonra tekrar bir daha süre tahminliyor. İşte dediğimiz gibi binlerce kez yapıyor bu işi. A'dan evet yine 2 geliyor. B'den 1 geliyor. Bu sefer C'den varsayın ki 5 geliyor. D'den de 4 geliyor. Bu sefer C aktivitesi kritik yolda ve bunu tekrar hesaplıyor. 19 geliyor. 19 gün. Şimdi bu olayın yukarıdaki 18 günün gelmesi hali o binlerce kerenin içinde varsayın ki 2 kere yaşanıyor. 19 gün gelmesi varsayın ki 4 kere yaşanıyor. 20 gün gelmesi varsayın ki 6 kere yaşanıyor veya 7 kere yaşanıyor. 21 gelmesi çok daha fazla çıkıyor değerleri. Bu şekilde aşağıya doğru gidiyor. Rakam belirli bir noktaya kadar yükselecek, sonra azalacaktır zaten. Yani şu gelme değerleri. İşte bu grafiği, şuradaki çarpıları eğer yan çevirirsek şöyle bir grafiğe dönüşüyor. Şurada 18 gün gelme ihtimali, en yüksek gelme ihtimali neyse artık ortalama değer o. Şuralarda bir yerde varsayın ki 25 gün, şurası 18 gün ve şuralarda bir yerde de 32 gün olsun. Şurası da kapalı tabii ki. İşte böylece 18'in o binlerce sayının içinde yüzde kaç ihtimalle geleceğini görebiliyoruz. 25'i yüzde kaç ihtimalle gelmesi gerektiğini görebiliyoruz. Yani şuradaki alan 25'in gelme ihtimalini gösteriyor bir yerde.
oradaki alanın integralini aldığımızda, ki orta değerse bu %50 zaten. Buradan şu sonuçlara da gidebiliyoruz. Yani yönetim bize projeyi 20 günde bitirin diye bir talimat verdiyse, 20 güne karşılık gelen yer burası. Şuradaki kalan alanın yüzde kaç ihtimalle gerçekleşeceğini söyleyebiliyoruz. Evet, bu proje 20 günde biter ama ihtimali şu. Hatta bize 30 günü verirseniz daha yüksek bir ihtimalle bitiririz gibi, bunun birikimli olasılık dağılım grafikleri hazırlanır ve bu çalışma işte Monte Carlo analizi olarak geçer. Tamamen kayıt dışı bir şey söyleyeyim. Yani sınavla alakası olmayan bir şey. Eğer deltek.com diye bir web sayfası vardır. Eskiden riskplus.com diye bir siteydi bu. Bu Deltek denen şirket bu Risk Plus satın aldı. MS Project ile entegre çalışan böyle yazılımları var. Monte Carlo analizi yapabilen. Daha pek çok yazılımları var da yani bir özelliği de bu diyebiliriz. Merak ederseniz bu web sayfasından da detaylı bilgileri görebilirsiniz. Tabi burada anlattığım gibi anlatmaz orada. Ama konu olarak Monte Carlo analizini işte Wikipedia'dan inceleyebilirsiniz. İnternete yazarsanız görebilirsiniz. İşin içine riskleri dahil etmek, hedeflenen tarihin yüzde kaç ihtimalle gerçekleşeceğini bulmak, hedeflenen bütçenin yüzde kaç ihtimalle gerçekleşeceğini bulmak, artı hangi aktivitenin yüzde kaç ihtimalle kritik yola gireceğini belirlemek. Yani A ile B tamam zaten kritik yolda ama C mi D mi kritik yola girer? Yüzde kaç ihtimalle bu gerçekleşir? Buna göre kaynağımı öncelikle hangi aktiviteye vereyim acaba? İşte bu Monte Carlo analizinin amaçlarının arasındadır. Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Yine son sayfayı iletişim bilgilerime ve Savaş Bey ile beraber yazdığımız kitabımıza ayırmak istiyorum. Kitabımızın ücreti 65 lira. Fakat bu hafta küçük bir değişiklik yapmak istiyoruz. Bu videoyu LinkedIn üzerinden veya Twitter üzerinden kendi sayfanızda paylaşırsanız, kendi ağlarınızda paylaşırsanız kitabımızı 50 lira ücret karşılığında alabilirsiniz. Bu da bu haftanın kampanyası olsun. Bu videoya özel bir kampanya olsun. Kitabı nasıl temin edeceksiniz? Ataşehir'deki salonlarımızdan alabilirsiniz. Turkuaz toplantı salonlarının olduğu yerden kitabımızı direkt elden teslim almanız mümkün. Eğer şehir dışındaysanız adresinize kargoyla da gönderebiliriz. O zaman adres bilgilerinizi, telefon numaranızı vermeniz gerekecek. Kargolatma işlemini gerçekleştireceğiz. Tabii bu durumda ücreti de banka hesabıma yatırmanızı rica ederim. O da dediğim gibi web sayfamın içinde bütün bilgiler var. Bu haftanın kampanyası böyle bir uygulama olsun. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Projenize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.